Alya, sana bir sürprizim var. Oğlum, seni o kadar özledim ki. Sana söz vermiştim. Çok yakında oğlumuz evde olacak demiştim. Teşekkür ederim. İkinizi de çok seviyorum. Cihan sözünü tutar ve Deniz'i konağa geri getirir. Alya hemen oğlunun yanına gider, ona sarılır ve dikkatlice muayene ederek yaralanmadığından emin olur. Onun için en önemli şey çocuğun fiziksel olarak güvende olmasıdır. Deniz onu bulan ve eve getirenin Cihan olduğunu açıklar. Bunun ardından Alya, oğlunu geri getirdiği için Cihan'a minnettarlığını dile getirir. Son birkaç günün gerginliğini biraz azalır ve hepsi birbirine sarılır. Bu an aile için geçici bir birlik ve güvenlik yeniden sağlanmasının sembolü olur. Akşam Deniz anne ve babasından yanında kalıp uyumalarını ister. Yaşadığı korkudan sonra, her iki yetişkinin de fiziksel varlığını hissetmesi onun için önemlidir. Alya ve Cihan, bunun psikolojik rahatlığı için gerekli olduğunu anlayarak tereddüt etmeden kabul ederler. Ertesi sabah durum dramatik bir şekilde değişir. Boran, polis eşliğinde konağın kapısına gelir. Oğlunu geri ister. Cihan Alya'dan müdahale etmemesini ve hem kendisi hem de çocuk için ek stres yaratmamak adına geçici olarak evde kalmasını ister. İletişimi kendisi üstlenir, kapıya çıkan Cihan, Deniz'in bölgede olmadığını söyler. Kaçırma kanıtı veya zorla arama için resmi bir gerekçe olmadığı için polis daha sert davranamaz. Sonuç olarak Boran ve kolluk kuvvetleri bölgeden ayrılmak zorunda kalır. Eve dönen Cihan, ayrıldıklarını duyurur. Alya'nın tekrar yüksek bir endişe içinde olduğunu fark eder. Durumunu anlayarak, yakın gelecekte velayet meselesinin nihai olarak çözüleceği bir mahkeme duruşmasının yapılacağını hatırlatır. Yasal sürecin zaten başladığını ve birkaç gün içinde Alya'nın Deniz'in tam yasal velayetini alacağını açıkça belirtir. Bunun gelecekte benzer durumlara karşı nihai koruma mekanizması olması gerektiğini söyler. Deniz döndükten sonra Cihan, Bora'nın çocuğun hayatına tekrar müdahale etme girişimlerini engellemeye odaklanır. Konağın güvenliğini artırır, tüm temasları kontrol eder ve aynı zamanda hukuki alanda da harekete geçer. Onun için bu artık duygusal bir çatışma değil, tam bir güvenlik garantisi meselesidir. Deniz'in durumu, kararlı bir eyleme duyulan ihtiyacı yalnızca doğrular. Çocuk Boran'dan korkuyor, ondan bahsetmekten kaçınıyor ve geri dönmek istemediğini açıkça belirtiyor. Yaşadıklarından sonra onu artık bir baba olarak algılamıyor. Cihan onun korunmasını üstlenir ve kimsenin onu tekrar ondan alamayacağına dair güvence verir. Bu çocuk için önemli bir psikolojik destek haline gelir. Alya kendini tamamen oğluna bakmaya adar. Tüm zamanını onunla geçirir, duygusal durumunu izler ve istikrar ve normallik duygusunu yeniden sağlamaya çalışır. Ana hedefi, Deniz'in evde tekrar güvende hissetmesi ve sürekli korku içinde yaşamayı bırakmasıdır. Bu arada Cihan, hukuki bir strateji hazırlıyor. Avukatlarla birlikte çocuğun güvenliği ve ruh sağlığı için tehlike oluşturduğunu ve Bora'nın yanlış yaptığını doğrulayan belgeleri, tanıklıkları ve delilleri toplar. Kaçırma olayının koşulları, çocuğun psikolojik durumu ve görgü tanıklarının ifadeleri de dahil olmak üzere eksiksiz bir delil tabanı oluşturulur. Mahkeme duruşması sırasında davanın tüm materyalleri incelenir. Tanıklar ifade verir, gerçekler ve çocuğa yönelik riskler değerlendirilir. Delillerin bütünü, Deniz'in Boran ile kalmasının güvenliği ve ruh sağlığı için bir tehdit oluşturabileceğini göstermektedir. Sonuç olarak mahkeme Boran'ı velayet hakkından mahrum bırakmaya karar verir. Çocuğun resmi sorumluluğu tamamen Aliye'ye iade edilir. Bu karar sadece yasal haklarını tesis etmekle kalmaz, aynı zamanda daha fazla müdahale girişimine karşı gerçek bir koruma da sağlar.
Aile için bu en tehlikeli aşamanın sonu ve Deniz'in güvenliğinin sadece sözlerle değil, kanunla da güvence altına alındığı daha istikrarlı bir hayata geçiş anlamına gelir. Tüm olaylar bu aile için güvenlik meselesinin artık duygusal kararlar veya geçici adımlar düzeyinde kalamayacağını göstermiştir. Deniz'in dönüşü önemli bir aşamaydı, ancak sorunun boyutunu ortaya koydu. Kaçırılma, baskı ve zorla etki girişimleri, tehdidin gerçek ve sistemik olduğunu kanıtladı. Bu nedenle Cihan'ın eylemleri yavaş yavaş tepkisel olmaktan stratejik olmaya dönüştü. Artık bugünün kategorilerinde değil, uzun vadeli koruma kategorilerinde düşünmeye başladı. Durum ayrıca çocuğun psikolojik durumunu da açıkça gösterdi. Deniz'in korkusu, Boran'a dönme isteksizliği ve ebeveynlerinin sürekli varlığına duyduğu ihtiyaç, derin bir travmaya işaret ediyordu. Bu artık yetişkinler arasındaki sıradan bir aile çatışması değildi. Merkezde güvenlik duygusu temel bir ihtiyaç haline gelen çocuk vardı. Bu hem duygusal hem de hukuki olarak sonraki kararları etkiledi. Bu durumda Alya, oğlunun içsel durumunu istikrara kavuşturmaya odaklandı. Rolü çatışmak değil, normalleşmeyi sağlamaktı. Sürekli varlığı, oğlunun duygusal durumunu izlemesi ve evde sakin bir atmosfer yaratması, genel korumanın önemli bir parçası haline geldi. Bu güvenliğin sadece fiziksel koruma değil, aynı zamanda psikolojik istikrar olduğunu da gösterdi. Bora'nın polisle birlikte görünmesi, çatışmanın hızla açık bir aşamaya dönüşebileceğini doğruladı. Ancak delil yetersizliği, dürtüsel suçlamaların artık işe yaramadığını açıkça ortaya koydu. O andan itibaren, çatışma nihayet yasal düzleme taşındı. Kilit dönüm noktası mahkemenin kararı oldu. Bora'nın velayet haklarından mahrum bırakılması, sadece zorlayıcı baskı olasılığını ortadan kaldırmakla kalmadı, aynı zamanda açık bir yasal engel de oluşturdu. Ana sonuç, zaferin tek bir eylemle değil, bir dizi kararla elde edildiğidir. Fiziksel koruma, duygusal destek ve yasal strateji. Cihan Ağa'nın savunucusu olmaktan çıkıp, sistemik güvenliğin garantörü haline geldi. Alya oğlunun hayatı üzerindeki kontrolü sadece ahlaki olarak değil, yasal olarak da yeniden ele geçirmeyi başardı. Deniz ise en önemli şeye kavuştu, istikrar ve annesinden bir daha ayrılmayacağına dair güvence. Sonuç olarak, çatışma sadece biçimsel olarak sona ermedi. Ailenin korunması için açık yasal zeminlerin bulunduğu kontrollü bir aşamaya girdi. Bu güvenliklerinin artık vaatlere değil, yasaya ve bilinçli kararlara dayandığı anlamına geliyor.